Harika bir projedeyiz ve en köşe konumlu, gerçekten de bahçesi çok güzel, muhteşem bir villadayız. Ve buradan plaja da tam olarak 1500 metre yakınlığımız bulunuyor. Toplam 572 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş köşe bir villadayız. Şimdi bu güzel villa turunu birlikte yapalım. Aracınızla geldiğinizde arkamda görmüş olduğunuz gibi otomatik bir kapımız var. Kumandaya basarak kapıyı açabilirsiniz. Yaya olarak geldiğiniz zaman da burada bir kapımız daha var. Yaya kapımızdan içeriye girebilirsiniz. Arsamızın büyük ve geniş olduğunu zaten sizlere söylemiştim. Toplamda burada 572 metrekare çok büyük bir arsa payımız var ve çok güzel bir lokasyondayız bugün. Ve ön tarafında peyzajımız var. Evin ön taraftaki havuz kısmına geliyoruz. 30 metrekare büyüklüğünde burada bir özel havuzumuz bulunuyor. Taşmalı olarak düşünülmüş. Villamızın ön tarafına doğru baktığımız zaman villamız oldukça açık ve ferah bir manzaraya sahip. Buradan dağ manzarasıyla birlikte rüzgar güllerini de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve hemen bu kısımda evimizin bir yedek su tankı var. Su kesilmeleri olsa bile siz bu su kesilmelerinden etkilenmiyorsunuz. Çünkü burada size ait bir yedek bir su deposu bulunuyor. Haricinde bu kısımda motor dairemiz var. Yani havuzun motor dairesi burada terasın altına konumlandırılmış. Yan tarafında ise denge deposu, yani havuzun yedek su tankı da burada terasın altında bulunuyor. Ön tarafımızda bir bahçe alanımız var. Bahçemize doğru geçerken havuzumuzda şelale olduğunu görüyoruz. Taşmalı ve savaklı bir havuzumuz var zaten. Bahçede otomatik sulama sistemimiz var. Tabii şu an yaz aylarındayız ve gerçekten de bahçelerimiz şu an çok güzel, yemyeşil bir manzaraya sahibiz. Akşamları zaten burada oturduğunuz zaman havuzun ışıklandırması, bahçenin ışıklandırması, villanızın ışıklandırması harika bir atmosfer sunuyor sizlere ve çok güzel bir manzarayı izleyebiliyorsunuz. Özel havuzlu evlerin en güzel yanı, deniz manzarasına gerek kalmadan akşamları oturduğunuz zaman harika bir güzel bir manzara oluyor. Özellikle ben özel havuzlu evlerde akşam manzaralarını çok seviyorum. Zaten biliyorsunuz Kuşadası'nda akşam görüntülerini ilk biz çekmeye başlamıştık ve YouTube kanalımızda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Gerçekten de akşam görüntüleri bence villalarda çok güzel oluyor. Deniz manzarasına hiç ihtiyaç da duymuyorsunuz. Bahçemizin içerisinde bir zeytin ağacımız var ve yan komşuyla birbirimizi ayırmak için buraya bitkiler dikilmiş, ağaçlar dikilmiş. Bunlar büyüdüğü zaman da yan komşuyla aramızda da bir mahrem oluşacak. Bunlar iç içe geçiyor ve siz yan komşuyu görmüyorsunuz. Onlar da tabii ki sizleri görmüyor. Bu kısma bir teras düşünülmüş. Burada altyapıları bırakılmış. Bakın burada hem su tesisatımız var hem de su gider tesisatımız var. Buraya da bir kamelya yapıp ailenizle, sevdiklerinizle burada hoş ve güzel vakitlerde geçirebilirsiniz. Bahçemiz oldukça büyük ve geniş, yani gözümüzü dolduruyor. Tabii ki yan kısımda da bir bahçemiz var. Oraya geçmeden önce villamızın şöyle dış cephesinden sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Dış cephemizde özel bir yalıtım sistemi var ve zemin katta dışarıda patlatma taşlara önem verildiğini de görebiliyoruz. Villamızın daha böyle krem tonlarında açık renk tonları tercih edilmiş. Bu da villamıza oldukça ferahlık katmış. Evet, burada bir balkonumuz var. Salondan çıkabildiğiniz bir balkon ve isterseniz buraya televizyonunuzu takabilirsiniz. Bahçede de balkonda oturduğunuz zaman da burada televizyonunuzu da izleyebilirsiniz. Eğer ki etrafını kapatmak isterseniz de burayı cam balkonla da kapatabilirsiniz. Villamızın yan bahçesinden arkasına doğru geçerken arka kısmında önemli bir detay paylaşmak istiyorum. Bu kısımda kocaman bir terasımız var. Burada yerden ısıtma sistemi var. Eğer ki burayı da kapatmak isterseniz kış bahçesine de çevirebilirsiniz. Çünkü bu bölüm komple ileriye kadar yerden ısıtma sistemiyle donatılmış vaziyette. Böylelikle kış aylarında burada rahatça da yaşayabilirsiniz. Çünkü bu villamızda neyimiz vardı? Doğalgazımız var. Yani yaz kışta burada ailenizle, sevdiklerinizle yaşayabiliyorsunuz. Villamızın giriş kapısı burada. Bütün cephemiz ön kısma bakıyor ve arka tarafımızda komşumuz var. Ancak bizim bütün cephemiz önde olduğu için herhangi bir şekilde komşuyla birbirinizi de görmüyorsunuz. Yan tarafta oldukça büyük bir bahçemiz var. İçerisinde şurada bir kum kağıt var. Bakın dalında bir tane kum kağıtımız var hatta. Ve karşımda da bir zeytin ağacımız var. Ve oldukça büyük bir peyzajımız var. Bahçemizin içerisinde bir palmiyemiz var. Yerden ısıtma sistemini kontrol edebileceğiniz burada doğalgazımız var. Kombisine kadar takılmış. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Burada Warm House kombimizde, doğalgaz kombimizde bulunuyor. Bunlar da takılmış. Siz sadece abonelik yaptıracaksınız. Buraya bir saat takılacak. Bu evde hem yaz ayları hem kış ayları ailenizle, sevdiklerinizle yaşayabileceksiniz. Şimdi bu güzel villanın girişine geçelim.
Bu villamız toplam 225 metrekare brüt, 215 metrekare net kullanım alanına sahip ve zemin katımızda 95 metrekare gibi güzel geniş bir metrekareye sahibiz. Villamızın içerisine doğru geçerken burada sur marka bir çelik kapı olduğunu görebiliyoruz. Antresit ve sur marka olarak düşünülmüş. Giriş kısmında bir akıllı ev sistemimiz var. Bu panelden de evinizi, villanızı kontrol edebiliyorsunuz. Ve içeriye doğru girdiğinizde bakın tam benim karşımda hem ayakkabılarınızı depolayabileceğiniz hem de aynı zamanda gelen misafirlerinizin ceketlerini asabileceğiniz burada bir portmantomuz da bulunuyor. İçeri doğru geçtiğimde hemen benim sağ tarafımda salonumuz, tam karşımda ise mutfağımız var. Salona doğru geldiğimizde şu an tabii burada eşyalarımız var. Bunlar buradan çıkacak. Burası satıldığı zaman buradan alınacak. Başka bir villaya taşınacak. Ve bu kısımda bir televizyon ünitemiz var. Televizyon ünitemizde ahşap kaplama olarak düşünülmüş. Duvarlarda bir kaplamamız var. Televizyon arkası ünitemiz oldukça gözümüze de hoş geliyor. Çünkü ahşap dokuları var bu villada. Ahşap dokularını da bu arada ben çok seviyorum. Salonda oturduğunuz zaman kesintisiz bir zeytin ağacı, yeşillik ve dağ manzaranızla birlikte aynı zamanda rüzgar güllerini de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Koridor antre alanına geldiğimiz zaman da mutfağın oldukça büyük olduğunu görüyoruz. Normalde özel havuzlu villalarda bu kadar büyük mutfaklara denk gelemiyoruz. Tabii ki bence villa dediğiniz zaman mutfak büyük olmalı. Bütün ihtiyaçlarınızı da karşılayabilmeli. Çünkü normal bir daire mutfağı gibi değil de villa olduğu zaman kendini mutfakta da belli etmeli diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi de mutlaka yorumlara da yazın. Ön tarafımda bir evyemiz var. Franke olarak düşünülmüş bir bataryamız var. Bu kısımda ise dörtlü bir ocağımız var. Franke marka olarak tercih edilmiş. Üst kısımda burada lambalarımız var. Yani lambamız var. Güzel bir avizemiz var. Ve alt kısma baktığımız zaman da burada bir bulaşık makinesi düşünülmüş. Yaran kastere ve Franke marka olarak da tercih edilmiş. Çekmecelerimiz var. Tezgahımız porselen olarak düşünülmüş. Ve alt dolaplarımız buz gri. Üst dolaplarımız ise siyah çıtalı alüminyumlu cam olarak tercih edilmiş. İçerisine baktığımız zaman da led lambaları da bulunuyor. Burada prizimiz var. Burayı kahve köşesi de yapabilirsiniz. Ve hemen karşıya doğru geçmek istiyorum. Bu kısma doğru geldiğim zaman burada fırınımız ve mikrodalgamız ankastre olarak tercih edilmiş. Ve yine üst dolaplarımız cam, tezgahımız da ve tezgah arası da aynı zamanda porselen olarak tercih edildiğini de söylemek istiyorum. Bunun haricinde bunun alt kısmında, yani adamımızın alt kısmında ise dolaplarımız var ve doğalgazı burada görüyorsunuz. Yani buraya kadar borusu döşenmiş vaziyette. Evet, yani aslında bu doğalgaz borularını ben sevmiyorum. Çünkü böyle güzel villalarda doğalgaz borularının böyle ortada boru olması açıkçası benim sinirimi bozuyor. Çünkü böyle güzel bir villada güzel bir dekorasyon yapacaksınız, eşyalar alacaksınız ve bu boru çirkin görünüyor. Evet, çok haklısınız, ancak yönetmelik gereği bu boruları duvarın içerisine alamıyorsunuz. En azından gaz açılasıya kadar alamıyorsunuz. Yasak çünkü. Bundan dolayı da bu boruların bu şekilde bırakılması da normal olduğunu söylemek gerekiyor. Zemin katımızda burada üst kata çıkan bir merdivenimiz var. Ahşap basamaklarımız ve basamaklar arasında beyaz renklere önem verildiği için de oldukça şık bir tasarım olduğunu görüyoruz. Ve burada tamperli lamine camlarımız var. 2 tane tamperli camımız var ve orta kısmında lamine var. Bunlar birleştirilmiş. Yani bu cam herhangi bir şekilde kırılsa bile dağılmıyor. Ortasındaki lamine bu camı tutuyor. Hatta bazıları bu camı kırıyorlar böyle dekor vermek için. Kırık kırık görünüyor. O da farklı bir tasarım şekli diyebiliriz. Zemin katımızda merdiven altında fazlalık eşyalarınızı depolayabilmeniz için bir alanımız bulunuyor. Merdiven altında yerden ısıtma tesisatının kontrol merkezi bulunuyor. Son olarak zemin katımızda da bir tuvalet ve bir duş alanı olduğunu görüyoruz. Oldukça büyük bir duşumuz var burada. Siyah çıta olarak tercih edilmiş ve tek kanat cam olarak düşünülmüş. Yağmurlama sistemi tavandan, tavanda spot lambalarımız. Burada bir basmasımız var, yani bir penceremiz var. Burada gömme rezervuarımız var, Vitra marka ve Vitra markanın burada bataryası var, ankastre ve buraya baktığımız zaman da İsvea marka bir evyemiz var ve lavabomuz var. Altında da porselen tercih edilmiş ve ahşap dolabımız bulunuyor. Evet, kapılarımız beyaz renklerde tercih edilmiş ve şimdi de bu güzel villamızın üst katına çıkıyoruz. Villamızın bir üst katına doğru geçerken burada oldukça büyük bir, geniş bir alan olduğunu görüyoruz.
Merdiven alanınıza baktığımız zaman zaten ahşap dokuları benim çok hoşuma gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Önemli olan tabii ki sizin ne düşündüğünüz. Fikirlerinizi de mutlaka yorumlara yazın. Burada bir aynamız var. Yine görüyorsunuz burada bir aynamız var. Ve şu kısımda bir camımız var. Bu camdan da içeriye ciddi anlamda bir ışık giriyor. Bir ferahlık giriyor. Üst kata doğru çıkarken kedi gözleri olduğunu görüyorum. Yani akşamları burada üst kata doğru çıkarken sensörlü lambaların ışıklarından faydalanabilirsiniz. Ve zemin katımız 95 metrekareye oturuyordu. Bu katımız ise 130 metrekareye oturuyor. Toplamda da 225 metrekare gibi geniş bir kullanım alanımız bulunuyor bu villamızda. Burada baktığımız zaman bir genel banyomuz var. İçerisine doğru geçtiğimde karşında aynalı bir dolap var. Yine kullanılan malzemeler alt kattaki gibi birebir aynı. Oldukça büyük bir duş yerimiz. İsterseniz buraya çamaşır makinesi koyabilmeniz için bir yerimiz bulunuyor. Bu katımızda yerlerde laminat parke tercih edilmiş. Böyle 3D yani 3D güzel bir laminat parke. İlk gördüğümde de çok beğenmiştim. Alt katta da seramiklere önem verilmiş. Bence çok doğru yapılmış. Yani zaten alt katta, zemin katta laminat parke ben tavsiye etmiyorum. Ve bu katımızda yatak odasının içerisine girdiğimiz zaman koridordaki gibi yine yerlerde laminat parke düşünülmüş. Normalde giyinme dolapları yapılmıyor biliyorsunuz böyle villalarda. Yani en azından şöyle yapılıyor belki ama sadece bir yatak odasında yapılıyor. Burada 3 yatak odamız var. 3 yatak odasında da giyinme dolapları yapılmış firma tarafından. Ve masraftan kaçınılmamış çünkü bakıyorsunuz cam kapaklı olarak tercih edilmiş. Burada da bir televizyon ünitesi yerimiz var. Yatak başlığında karşıya geliyor ve buradan doğa manzarasını da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Klimalarımız da bu arada arçelik ve tavan tipi olarak tercih edildiğinde net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, ikinci yatak odamıza geldiğimiz zaman bu kısımda yine diğer yatak odasının tam simetrik tersi oluyor. Orada da giyinme dolabımız vardı aynı özelliklerde. Burada da var. Klimamız da aynı şekilde. Yatak başlığı da burada. Tabii istediğiniz gibi de koyabilirsiniz. Yani tek kişilik bir yatak da koyabilirsiniz buraya. İsterseniz çift kişilik yatak da tercih edebilirsiniz. Ve yine manzaramız buradan dağ manzarasını, yeşillik manzarasını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet, bu kısımda güzel bir atmosfer var. Açıkçası buraya böyle güzel bir tablo koyabilirsiniz. Ya da dekoratif bir duvar yapabilirsiniz. Oldukça bence şık görünür, güzel gösterir. Ve burada süpürgeliklerimiz de beyaz tercih edilmiş. Evimizde oldukça böyle ferah görünüyor. İsterseniz şuraya da, şurada bir zincirimiz var görüyorsunuz. Şık, güzel bir buraya avize sarkıtırsınız. Harika olur. Zaten villalarda avize olmazsa olmaz diyebilirim. Evet. Master yatak odamıza geldik. Master yatak odamızın içerisine giriş yaptığımızda hemen kapımızın arka kısmında doğalgaz tesisatının evin içerisine giren suyu kontrol edebildiğiniz kolektörlerimiz var. Burada yerden ısıtma sistemini vanalardan odalara göre ayırabiliyorsunuz. Yani isterseniz bu odayı açıp diğer odayı kapatabiliyorsunuz. Bunun da kontrol yeri de burada düşünülmüş. İçeri doğru girdiğinizde hemen karşı tarafında büyük bir tuvalet ve bir duş alanımız bulunuyor. Evet, burada en çok hoşuma giden şeylerden birisi de tuvalet ve duş alanlarının oldukça geniş ve ferah görünmesi. Bakar mısınız? Yani iki elimle açıyorum. Oldukça geniş görünüyor. Artema marka burada düşünülen bataryamız gagalı olarak düşünülmüş. Yağmurlama sistemi tamamlan ve penceresi de burada bulunuyor. Devam ettiğimiz zaman ana yatak odamızın içerisine giriyoruz. Bu kısımda giyinme dolabımız var. Yine karşımda da bir giyinme dolabımız var. Burayı çok güzel planlamışlar. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın yatak başlığımız buraya geliyor. Yatağınızı çift kişilik olarak buraya koyabilirsiniz. Hem sağ tarafımda hem sol tarafımda giyinme dolabı var. Yani bence zaten bir yatak odasında giyinme dolapları fazla olmalı. En azından master yatak odasında. Çünkü çok fazla kıyafetimiz olabiliyor. Bir de iki kişi yaşıyorsunuz o odada. Kadın erkek olmak üzere çift yaşıyorsunuz. Dolaplar da sizin için çok gerekli oluyor. Burada bir balkon varmış. Balkon evin içerisine dahil edilmiş, yani kapatılmış ve buradaki pencerelerimiz sürgülü olarak tercih edilmiş. Şöyle alüminyum sürgülü pencerelerimiz var. Mis gibi bir burada oksijen var. Bunu hissedebiliyorsunuz. Ve ayrıca buradaki manzara gerçekten çok güzel. Bir doğa manzaramız var. Zaten zeytin ağacını biliyorsunuz Ege'ye özgü bir şey. Burada bol bol zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçlarının içerisinde burada sabah kahvaltınızı da yapabilirsiniz. Balkonumuzu isterseniz açık olarak isterseniz kapalı olarak da kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi sürgülerini açtığınız zaman tamamıyla ferah bir atmosferimiz var. Bu kısımda ise yine dolap tercih edilmiş. Fazlalık eşyalarınızı eğer ki yatak odasının içerisine koyamazsanız bu kısma da koyabilirsiniz. Ve burayı da boğmamışlar, yani yarıya kadar dolap yapmışlar. Bu da bence oldukça şık görünüyor.
Kapı pencerelerimizin hepsi görmüş olduğunuz gibi alüminyum ve hepsinde sinekliklerine kadar takılmış vaziyette. Klimalarımız bakın tavan tipi ve arçelik olarak düşünülmüş. Yani bütün detaylar bu villada düşünülmüş. Bu villamızda tek bir eksik var. Sizce ne? Ben hemen söyleyeyim sizlere. Bence bu villada eksik olan sizsiniz. Çünkü böyle villalar artık ihtiyaç. Yani dünyaya bir kere geliyorsunuz, bir kere bu hayatı yaşıyorsunuz. Ve bu hayatta, bu evlerde siz yaşamayacaksınız. Burada kim yaşayacak? Siz çok değerlisiniz. O yüzden böyle evleri alıp kendinizi mutlu etmeniz gerekiyor. Ben de tam bunun için varım. Eğer ki bu eve talipseniz, bu evi satın almak isterseniz benimle telefon numaram üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bu evin fiyatına da internet sitem üzerinden ulaşabilirsiniz veya benimle direkt olarak telefonla iletişime geçebilirsiniz. Modernada.com ve villatv.com.tr'yi ziyaret etmeyi unutmayın. Her hafta yeni güzel villalar paylaşıyoruz ve Kuşadası'nın en çok izlenen YouTube kanalı olmak bize gerçekten gurur veriyor. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza mutlaka abone olun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.